Alaska'nın Rusya tarafından ABD'ye satışı. Günümüzde birçok insan hala ABD'nin Alaska'yı çaldığını ya da bir süreliğine kiralayıp geri vermediğini düşünüyor. Gelin hep birlikte Rusya'nın Alaska'yı ABD'ye satış hikayesini öğrenelim. 1867 yılında Rusya belki de tarihinin en büyük hatasını yaparak Alaska'yı 7,2 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmıştı. Amerika 50 yıllık bir sürede ödediği bu tutarın yüzlerce mislini kazanmakla kalmadı. Gelecekteki temel rakibinin hemen yanı başına yerleşmesinin de önünü açmış oldu. Dahası bu satın alma ile birlikte ABD, Kuzey Amerika kıtasındaki etkinlik alanlarını arttırmış, zengin enerji rezervine konmuş, deniz ürünleri konusundaki bereketli Bering bölgesini ele geçirmiş, Asya Pasifik'e ulaşma konusunda yeni bir alana sahip olmuş oldu. Peki ama dönemin Rusyası bu stratejik hatayı neden yaptı? 19. yüzyılda Rus Alaskası uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden birisiydi. Başkent Novarhangelsk'te, şimdilerde Sitka olarak bilinir, tüccarlar Asya'dan gelen ve Güney Amerika'nın ihtiyaç duyduğu Çin kumaşları, çay, baharat ve benzeri ürünleri satıyordu. Bu bölgede fabrikalar ve gemiler inşa ediliyor, bölgedeki zengin kömür madenlerinden çıkartılan kömürler bütün kıtaya satılıyordu. O dönemlerde dahi Alaska'nın zengin altın rezervi olduğu insanlar arasında sıkça dillendiriliyordu. Rus tüccarlar bölgedeki yerli halkla mor dişi ve değerli deniz samuru kürkü ticaretinde bulunmak için Alaska'ya kaymışlardı. Bölgedeki ticaret 18. yüzyılın maceracı Rus iş insanları, cesur gezginler ve girişimlerin oluşturduğu Rusya-Amerika şirketi RAK tarafından yürütülüyordu. Bu şirket Alaska'nın tüm maden ve minerallerini kontrol ediyor, dilediği ülkeyle bağımsız ticari anlaşmalar imzalayabiliyordu ve hatta kendi bayrağı ve para birimi dahi vardı. Bu ayrıcalıklar şirkete Rusya İmparatorluğu tarafından tanınmıştı. Çünkü imparatorluk sadece bu şirketten çok büyük miktarda vergi geliri elde etmekle kalmıyor, bu şirketin önemli bir bölümünü de elinde tutuyordu. Zira Çar ve aile üyeleri bu şirketin sahipleri arasındaydı. Amerika'daki Rus yerleşimcilerin idarecisi tüccar Alexander Baranov'du. Baranov, Alaska'da okullar ve fabrikalar inşa etti. Yerli halka şalgam ve patates yetiştirmeyi öğretti. Kaleler ve tersaneler inşa etti ve deniz samuru kürkü ticaretini genişletti. Baranov kendisini Rus Pizarro olarak tanımlıyordu. Bir süre sonra Alaska'nın yerli halklarından olan Alyotların şefinin kızıyla evlendi. Baranov yönetimindeki RAK gelirlerini muazzam ölçüde arttırmıştı. Öyle ki kar marjı %1000'i buluyordu. Baranov'un yaşlanıp şirketten ayrılması üzerine yerine bir denizci subayı olan Hagemaster getirildi. Hagemaster şirketin başına geçer geçmez asker çevresinden çok sayıda kişiyi şirkette işe aldı ve hissedar haline getirdi. Bununla da yetinmeyip şirketin tüzüğünü değiştirdi ve sadece donanma subaylarının şirkette yönetici olabileceklerine dair ibare ekledi. Bu adım nüfuzlu kişilerin ve donanma subaylarının değirmenine su taşırken şirketin çöküşünü hazırladı. Yeni idareciler ve ustalar kendileri için astronomik maaşlar saptadılar. Öyle ki sıradan şirkette çalışan sıradan bir subay bile 1500 ruble aylık alıyordu. Ki bu para Amerika'daki bakanların ve senatörlerin maaşlarıyla yarışabilecek düzeydeydi. Şirketin müdürü ise 150 bin ruble aylık alıyordu. Yerel halktan kürkleri yarı fiyatına alıyorlardı. Böyle olunca Eskimoğullar ve Alyot çılgınca deniz samurlarını avlamaya başladılar ve bölgedeki deniz samurları tükenmekle yüz yüze kaldı. Bu da Alaska'nın ve elbette RAK'ın en değerli ticari ürününü kaybetmesi anlamına geliyordu. Zaten yeni yönetimin yarattığı askeri hava altında ezilen ve rahatsız olan Alaska'nın yerlileri gelir kaynaklarından da olunca yoksulluk ve hoşnutsuzluk baş gösterdi. Yerliler büyük yığınlar halinde ayaklandı. Öyle ki Alaska'daki Rus askerleri bu ayaklanmaları durduramayınca
kıyıya yanaşan gemiler Alaska'nın tüm sahil yerleşimlerini bombalamaya başladı ve ayaklanmalar güçlükle bastırıldı. Geliri düşen Rock yeni ticari ürünlere yöneldi. Böylece buz ve çay ticaretine yoğunlaştı. Ancak bu konuda yeteri kadar iyi bir tedarik zinciri, satış ağı ve organizasyon yaratılamadı. Üstelik şirketin kârı ve geliri sürekli düşmesine karşın yöneticiler astronomik maaşlarından taviz vermek istemiyorlardı. Sonuç olarak Rock, yıllık 200.000 rublelik sübvansiyonuna karşın ayakta kalmayı başaramadı. Derken Kırım Savaşı patlak verdi ve İngiltere, Fransa ve Türkiye Rusya'ya karşı mücadeleye başladı. Bu şartlar altında Rusya'nın Alaska'ya destek gönderemeyeceği aşikardı. Rusya da İngiltere'nin Alaska'yı bloke edebileceği ve Alaska'dan Rusya'ya her türlü ticareti önleyebileceği kaygısı baş gösterdi. Bütün bu etkenler sonucu Rusya-İngiltere ilişkilerindeki tansiyon her geçen gün artıyordu. Oysa bu dönemde Rusya ile Amerika arasındaki ilişkiler çok daha iyiydi. Bu dönemde iki tarafta neredeyse aynı anda aynı fikirle bir araya geldi. Alaska'nın ABD'ye satılması fikri. Böylece Rusya'nın Washington'daki elçisi Baron Adrot de Stolk ile Amerika Dışişleri Bakanı William Seward arasında görüşmeler başlatıldı. Rusya, Alaska'nın satma fikrine yakındı. Zira savaş nedeniyle bu bölgeye bağının kopma riski çok yüksekti. Üstelik bölgeden Rock üzerinden gelen büyük gelirler de kaybolmuştu. Bölge halkı ile şirket ve dolayısıyla Rusya arasında sık sık sorunlar baş göstermeye başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise Alaska'yı alarak kıtanın kuzeyindeki hakimiyetini perçinlemek, buradaki ticarete hakim olmak, deniz egemenliğini elde etmek, gelecekte Rusya'nın burada güçlenip kendisinin karşısına çıkması riskini elimine etmek istiyordu. İlaveten bölgede altın kaynakları olduğunu biliyor ve buradan büyük gelir sağlayacağını öngörüyordu. İki ülkenin bürokratları bu satış işlemi için görüşürken hem Rusya'da hem de Amerika'da halk bu satış alış işlemine karşı çıkıyordu. Rus gazetelerinde bunca yıldır gelişmesi için kaynak ve enerji harcadığımız, telgraf hatlarıyla donattığımız altın madenlerine sahip Alaska'yı nasıl satarız diye soruyordu. Amerikan gazeteleri ise Amerika neden bu buz kutusuna ve sabah kahvaltısında balık yağı için 50.000 Eskimo'ya ihtiyaç duyuyor diyordu. 30 Mart 1867'de Washington DC'de taraflar Alaska'daki Rus mülkü olan alanın 1,5 milyon hektarlık bölümünü 7,2 milyon dolar karşılığında satılmasına dair anlaşmaya imza attılar. Oysa aynı dönemde aynı büyüklükteki ve çok daha verimsiz olan Sibirya'daki bir arazi bu satış rakamından 1400 kat daha yüksek fiyata satılıyordu. Ama Rus İmparatorluğu için durum kritikti ve bunu her iki taraf da biliyordu. Arazinin resmi devri Novorhangelsk'te gerçekleşti. Amerikan ve Rus askerleri bayrak direğinin iki tarafında hizaya geçti ve bayrak indirilmeye başladı. Fakat bayrak direğin tepesine takılmıştı ve inmiyordu. Askerin biri direğe tırmandı ve indirdi. Ardından şehrin adı Sitka olarak değiştirildi. Amerika'nın Alaska'yı satın almasının üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu buz kutusundan bolca altın çıkartılmaya başlandı. Alaska Klondike altın avcılarının akınına uğradı ve bölgeden Amerika'ya yüz milyonlarca dolarlık altın ve para akışı başladı. Yani Rusya çok büyük gelir kaynaklarına sahip bir alanı, çok stratejik konuma sahip bir alanı resmen ABD'ye hibe etmişti. Kanada sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı başında Bering'i kontrol eden noktada. Asya, Pasifik dengelerini etkileyecek konumdaki Alaska'nın bugün Rusların elinde olması halinde neler olabileceğini sanırım hepimiz az çok tahmin ediyoruzdur. Bir şirketin yönetiminin çürümesi, bir devletin yanlış bir karar almasına giden yolu, bir devletin aldığı yanlış karar ise küresel güç mücadelesinde belki de en önemli silah olacak alanın kaybedilmesine giden yolu açtı.